Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir Yumak'la Gelenler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu önümde görmüş olduğunuz kazak modelinin yapımını anlatmaya çalışacağım. Kazağımız böyle kar taneleriyle süslenmiş, işlenmiş çok şık bir kazak. Hem ön kısmına hem de kollara modelimizi işledim. Videonun sonunda tabii ki bunun nasıl işlendiğini anlatıyorum arkadaşlar. Kazağımıza üst roba kısmından başlıyoruz. Zincir çekerek başlıyoruz. Daha sonrasında roba kısmımızı ördükten sonra kolları birleştirip beden kısmıyla devam ediyoruz. En sonda da beden sonunda lastik kısmımız var. Lastiğimizi tamamlıyoruz. Sonra kollarımızı örüyoruz ve yaka lastiğini de örerek sonlandırıyoruz. En sonda da işlemelerimizi yapıyoruz. Kar tanesi işlemelerimizi yaparak sonlandırıyoruz. Şimdi kazağım benim 6-12 yaş hatta 1,5 yaşına kadar giyilebilecek bir kazak oldu arkadaşlar. 6 aylık böyle salaş olarak kullanılabilir. Gerçekten çok güzel. Kullandığım malzemem şöyle göstereyim. Nako Paris kullandım. Bu ipin dokusu gerçekten çok güzel. Örerken ben çok keyif aldım. Şöyle rengi 36-41. Bakıyorum. %60 polyamid, %40 premium akrilik arkadaşlar. Böyle tüylü bir ip. 2 adet ipim kullandım. İkinci ipten bu kadar ipim kaldı. İşleme yapmış olduğum ip herhangi bir ip, tüylü bir ip değildir. Normal orta kalınlıkta bir ip kullandım. Tığ olarak da 5 numara, şöyle göstereyim, bakın 5 numara 3 milimlik bir tığ kullandım. Bir tane de plastik iğne kullandım arkadaşlar. Normal iğneyle de yapabilirsiniz ama plastik iğneyle daha rahat yaparsınız. Malzemelerim bu şekilde. İsterseniz modelimizin yapımına geçelim. Geçmeden önce küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğeni yapmayı ve yorumlarınıza da destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ne kadar çok beğeni, yorum o kadar çok kişiye ulaşmamızı sağlar ve daha çok video gelmesini sağlar. Evet, şimdi isterseniz modelimizin yapımına geçelim. Hepinize kolay gelsin. Arkadaşlar kazağımızın yapımına başlıyoruz. 78 tane zincir çekerek başlıyoruz yapımına. Daha sonrasında bu zincirlerimi şöyle düz bir şekilde alıyorum. İlk başta çekmiş olduğumuz ilk zincirimizle birlikte birleşimimizi yapacağız. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Bu zincirlerimizin arka kısımlarında bombelikler var arkadaşlar. Şimdi bu ipte tam o bombelikleri size gösteremeyeceğim. Yünlü bir ip olduğu için şöyle farklı bir rengimle birlikte göstereceğim bu bombelikler hangileri. Şimdi bakın. Zincirim bu. Arkasını döndürüyorum. Bakın bunlar. Bu. Şöyle. Bakın şöyle daha net gözükecek. Bu bombelikler bu. Şu. Ters kısmında zaten siz elinizde daha da rahat görebilirsiniz. Şöyle bakın, arka kısmında zaten o bombelikler kendisini belli ediyor arkadaşlar. Bu kısımlardan ilmeklerimizi alacağız. Neden o kısımlardan ilmeklerimizi alacağız? Çünkü böylelikle zincirimiz esneme yapmış olacak. Yani biz bu kazağı çocuğun boğazdan aşağıya doğru giydirdiğimizde sıkmayacak, kafasında iz bırakmayacak, zorlanmayacağız. O yüzden bu şekilde yapıyorum. Şimdi bombaliklerden alarak trabzanlar yapacağım. 78 tane zincirim vardı. Bunun üzerine 78 tane zincir çekerek devam edeceğim arkadaşlar. 78 tane zincirim olacak bunun üzerinde. Yani trabzan yapıyorum burada. O bombaliklerden alarak trabzanlar yapıyorum. Bakın. Şöyle bunu da tekrar göstereyim. Tüylü ipte birazcık zor oluyor ama bakın bu şekilde trabzanlar yapacağız.
Bombeliğimiz bu. Alıyorum. Trabzan yapıyorum. Buradaki bombeliği de alıyorum. Yine trabzan yapıyorum. İkili trabzanlar yapıyoruz arkadaşlar. Bakın. Buradaki de bombeliği de alıyorum. Ve ikili trabzanlar yapıyorum. Bu şekilde bunu da yine aynısı gibi, oradakinin aynısı gibi yapıyoruz. Siz elinizde yaparken o kadar zorlanmazsanız, sadece ben göstermekte birazcık zorlanıyorum. Tüylü bir ip olduğu için. Bakın şöyle. Hani biraz yakınlaştırmaya da çalıştım. Evet. Ama gerçekten ip o kadar güzel, dokusu o kadar mükemmel bir ip ki ben ilk defa kullanıyorum. Kanalımı takip edenler bilir. İlk defa kullandığım bir yün. Bununla çok projeler gelecek arkadaşlar. Bayağı bir şeyler anlatacağım. Önümde hani yayınlamayı bekleyen, yapılmayı bekleyen birçok model var. Çok güzel de modeller var. Kesinlikle takipte kalın. Kaçırmayın derim. Bununla örülen kazaklar, hırkalar, bereler, atkılar o kadar şık gözüküyor ki kesinlikle bu ipi bir kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet, birazcık pahalı ama internette uygun satan siteler bulabilirsiniz. O şekilde alabilirsiniz. Evet. Bu bombeliklerden alarak 78 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Şimdi 78 tane trabzanımızı yapalım ve gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda 3 tane zincir çekmiştik arkadaşlar. Onunla birlikte birleşimimizi yapıyoruz. İçinden çıkarıyorum. Evet. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum bu sefer. Şöyle bir tane zincir çekiyorum. Hemen çekmiş olduğumuz zincirin hemen dip kısmına, bakın dip kısmına bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 zincir çekiyorum ve aynı yere, yine bakın buraya, yine aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. Burada bir tane yuva oluşturmuş oldum. Biraz daha yakınlaştırayım. Evet. Bakın şimdi burada bir tane yuva oluşturmuş olduk. Şimdi her bir trabzanımın tepe noktasına bir tane trabzan yapacağım. Bakın buraya bir tane trabzan yapıyorum. Bir. Bu yapmış olduğumuz yuvanın bacaklarını saymadan, yani yuvanın ne buradaki trabzanın ne buradaki trabzanın hiçbirini saymıyorum. Şu anda yaptığımı sayıyorum. Bakın tekrar sökeyim. Toplamda şu anda kolları yapacağız. Kollar için 15 tane trabzan yapacağız ama bunları saymıyorum bunu. Bakın 1. Bu yaptığımı sayıyorum yanına. 1. Yanındakine 2. Yanındakine 3. Her bir trabzanımızın tepe noktasına 3, 4, 5. Bakın şurada 5, 6, 7, 8, 9, 10. İkili trabzanlar yapıyoruz. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tane trabzan yaptım. Şimdi ipimi doluyorum. Yanındakine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, ipimi doladım ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. Ve burada bir yuva oluşturmuş olduk arkadaşlar. İpimi doluyorum. Şimdi önler içinde 22 tane trabzan yapacağız.
Bakın bunu saymıyorum. Sayıyorum. 1. Bu yuva için olanı saymadım. Yanına yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Evet, 22 tane trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar ipimi doluyorum. Yanındakine bir trabzan yapıyorum. 2 zincir ve tekrar aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. Burada da yine bir yuvayı oluşturmuş olduk. Evet, şimdi tekrar önler için, kollar için 15 trabzan yapacağız arkadaşlar. Ön ve kollardan oluşuyor robamız. Bir kolumuzu başta yapmıştık. Şimdi ikinci kolumuzu yapıyoruz. 15 tane trabzan yapacağız. Yine bunu saymıyorum. Yanından itibaren başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İpimi doluyorum. Yanındakine trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve aynı yere tekrar trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bakın aynı yere. Yine burada da bir tane yuvamızı oluşturmuş olduk. Şimdi geriye arka kısım kaldı. Ön kısmı yapmıştık. Arka kısım kaldı. Buraya da yine 22 tane trabzan yapacağız. Yine bunu saymıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22.yi de şu baştaki, bakın şuraya, baştaki zincirimizin hemen dip kısmına yapıyoruz. Evet. Ve burada bir tane yuvam var. Bakın şöyle. Bir tane yuvam var. Yuvamın içerisine giriyorum ve kaydırıyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bu sefer
Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Bakın altta bir trabzan, 2 zincir, bir trabzandı. Bu sırada da 2 trabzan yapıyorum. Öncelikle 2 trabzan, 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi buradaki ilmeklerimizin, trabzanlarımızın üzerlerine tek tek trabzan yaparak diğer yuvaya kadar geleceğim arkadaşlar. Şimdi benim elimde battığım yerler gözükmüyor ama siz kendi elinizde daha iyi görebilirsiniz. Şöyle elimden geldiğince göstermeye çalışıyorum. Dediğim gibi yün birazcık tüylü bir yün olduğu için biraz göstermekte zorlanıyorum ama bakın evet. Böyle gayet net gözüküyor. Şöyle. Evet. Yuvaya kadar ilerleyelim arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. Evet şu anda tam bakın yuvamdayım. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapacağım. 1 2 2 zincir. Tekrar yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. Evet. Ve devam ediyorum. Diğer yuvaya kadar her bir trabzanımın tepe noktasına bir tane trabzan yapıyorum. Trabzan yaparak ilerlediğim için hızlı geçiyorum arkadaşlar. Örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız direkt bu iple başlamayın. Normal iplerle başlayın. Bununla birazcık zorlanabilirsiniz. Hani batacağınız yerleri görmekte. Örmesinde hiçbir sıkıntı yok. Gayet rahat, çok kolay örülüyor ve elinizde yumuşacık bir doku var arkadaşlar. O kadar güzel bir ip ki ben çok beğendim kesinlikle. Kesinlikle denenmesi gereken bir ip. Daha önce de söylediğim gibi. Ben denemekte geç kalmışım. Böyle söyleyebilirim açıkçası. Evet yuvaya kadar geldim. Evet şimdi bakın bir diğer yuvam burada. Yine buranın da içerisine 2 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar 2 tane trabzan yapıyorum. Evet bu sıra bu şekilde ilerleyecek. 2 trabzan, 2 zincir ve 2 trabzan yuvalar. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Evet sıra sonuna kadar geldim. Burada şimdi yine bakın şuradaki 3 tane bir tane zincir çekmiştik ya arkadaşlar bakın. Burası. Hemen bu zincir çekmiş olduğumuzun dibine trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta. Şuradaki sayı ile bakın şu öndeki sayı ile diğer tarafın öndeki sayısı eşit olması gerekiyor. Kolların da eşit olması gerekiyor arkadaşlar. Yani bütün sayılar eşit olması gerekiyor. Sayarak ilerleyin. O yüzden şimdi burada öncelikle şöyle şu zincirimizin hani bir tane zincir çekmiştik ya arkadaşlar. O zincirle birlikte birleştiriyorum. Yandakine bir tane kaydırma yapıyorum. Yanındaki bir trabzanım var yanında. Bir kaydırma yapıyorum. Ve yuvamın içerisine kaydırarak geliyorum. Kaydırma tekniğiyle yuvamın içerisine geliyorum. Burada 2 tane trabzan olduğu için kaydıra kaydıra yuvamızın içerisine kadar geldik. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum.
Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir ve aynı yere tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum ve devam ediyorum. Bakın altta bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan yapmıştık. Bir önceki sırada 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapmıştık. Bu sırada da 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan yaptık arkadaşlar. Yani her sırada dönüşümlü olarak devam edeceğiz. Bir sıra 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Bir sırada 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan şeklinde robamızı devam ettireceğiz arkadaşlar. Ve sıra sonunda da mutlaka bu zincirimizin dibine batmayı unutmuyoruz. Çünkü sayı o şekilde eşitlenmiş oluyor. Bunlara dikkat edelim. Şimdi bir tane daha yuvayı göstereyim sizlere. Sonra roba boyunca kendimiz devam edebiliriz artık. Çünkü hep aynı işlemleri yapacağız. Şimdi yuvaya kadar her birine birer tane trabzan yaparak ilerliyorum arkadaşlar. Evet, bakayım. Evet, yuvamdayım şu anda. Yuvamın içerisine bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum ve bir tane daha trabzan yapıyorum. Sonrasında da devam ediyorum. Evet, işlemimiz bu şekilde. Şöyle bir koyalım. Bakın arkadaşlar, gerçekten çok güzel gözüküyor. Hele elinize aldığınız zaman o kadar anlayacaksınız ki dokusunu. Şu şekilde yanlış koymuşum az önce. Bu ipi kullandığınızda elinizde dokusunu gerçekten anlayacaksınız. Gerçekten çok güzel bir ip. Evet, bu şekilde devam edelim şimdi. Kaç sıra yapacağım? Ben yapayım, sonra size kaç sıra yapmışım sizinle paylaşacağım. Genişliğin ölçüsünü de yine size vereceğim arkadaşlar. Yapalım, gelelim. Evet arkadaşlar, ben roba kısmımı tamamladım. Toplamda şöyle bir ölçelim bakalım kaç santim olmuş. Hemen şuradaki ilk artırma yeriyle buradaki artırma yerini ölçüyorum ve 22 santim oldu. Ama tabii ki şimdi birleştirirken birazcık daha büyüteceğiz onu. Şöyle başlangıç noktasındayım şu anda. Şimdi birazcık daha yakınlaştıralım. Evet. Şu anda net bir şekilde gözüküyor. Bakın başlangıç noktasındayım. Bir tane zincir çektim. Hemen yuvamın içerisindeyim. Kaydırarak hani yuvamın içerisine giriyoruz. Orada bir tane zincir çektim. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Bir, yuvamın içerisine bakın şu anda parmağım gözüküyor. Burada yuvanın içerisindeyim. 2 tane trabzan yapıyorum. 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Burada 6'dan fazla zincir çekmeyin arkadaşlar. İpimi doladım. Diğer yuvaya geliyorum. Bakın diğer yuva da burada. Buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. 2 tane trabzan yaptım. Ve devam ediyorum. Her bir ilmeğime bir tane trabzan olacak şekilde devam ediyorum arkadaşlar. Birleşimimiz bu şekilde yapılıyor. Kolumuzu birleştirdik. Devam edelim. Her bir trabzanıma bir tane trabzan olacak şekilde yapalım. Diğer birleşim yerine kadar, diğer yuvaya kadar geleceğim arkadaşlar. Şimdi o kısma kadar gelelim.
Evet bakın şimdi yuvaya kadar geldim yine. Yuvamın içerisine 2 tane trabzan yapıyorum yine. 2 trabzan. Diğer tarafta 4 tane zincir çekmiştik. Burada da yine 4 tane zincir çekiyorum. 4 zincir. Devam ediyorum. Ve buradaki yuvaya geliyorum. Buraya da yine 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Ve yine devam ediyoruz sıra başına kadar. Yani başlamış olduğumuz noktaya kadar geliyoruz arkadaşlar. O kısma kadar gelelim. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Burada her bir kalan ilmeğimize batıyorum trabzanıma ve şu başlarken zincir çekmiştik. O kısımla birleştiriyorum. Evet. Arkadaşlar ben sanırım robanın yüksekliğini kaç sıra yaptığımı söylemedim. 10 sıra yaptım. Onu da söylemiş olayım. 10 sıra 11 santimlik bir yüksekliğim oldu benim. Onu söylemedim herhalde. Sadece ölçü verdim. Evet, şimdi yine bir zincir çekiyorum. Dibine trabzanımı yapıyorum. Yanındakine de trabzan yapıyorum. Şimdi burada 4 tane zincirim vardı. Bu 4 tane zincirimin üzerine 4 tane de trabzan yapacağım. 1, 2, 3, 4. 4 tane trabzan yaptım bu zincirimin üzerine. Ve şimdi yine bütün trabzanlarımıza bir kere olacak şekilde, bir kere trabzan olacak şekilde devam edeceğiz. Diğer koltuk altındaki yere kadar. Yine orada da 4 tane zincir çekmiştim. O 4 tane zincirimin üzerine de yine 4 tane trabzan yapacağım arkadaşlar. Şimdi o kısma kadar öre öre gelelim. Evet, geldik. Bakın 4 tane zincirimin olduğu yere ipimi doluyorum. Buraya yine zincirlerimi birer kere olmak kaydıyla, birer kere trabzan yapmak kaydıyla 4 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane trabzan yapıp devam ediyorum arkadaşlar. Kazağıma yine trabzanlarla örmeye. Başlangıç noktamıza kadar yine trabzan yaparak devam ediyorum. Evet, başlamış olduğumuz noktaya kadar geldim. Burada bir tane zincir çekmiştim. Burayla yine kaydırmayla birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine dibine trabzan yapıyorum. Ve devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, artık hep bu şekilde sadece trabzan yaparak devam edeceğim. Şimdi kaç santim olacak? Şöyle bir bedenimizin genişliğini de bir görelim. Bakalım kaç santim olmuş. Artırma yaptıktan sonra şöyle uzatalım. Şöyle gösterelim. Şimdi bir ölçelim bakalım kaç santim olmuş. Evet, 27 santim. Şöyle yapayım bakın. 27 santimlik bir ölçüm oldu benim arkadaşlar. Şimdi bedenimin uzunluğunu da yine bu beden genişliğimin ölçüsüne göre yapacağım. Tahmini 30 santimlik, yani şuradan itibaren ölçeceğim. Bakın şuradan birlikte omuz kısmından ölçerek 30-31 santimlik bir yüksekliğim olması gerekiyor.
lastik kısmımız olacak. 2,5 santimlik de bir lastik kısmımız var. O yüzden 29 santim olana kadar ben öreceğim. Ördükten sonra lastik kısmıyla devam edeceğiz. Sadece trabzan yapacağım arkadaşlar. Trabzanlarla devam edeceğim. Lastik kısmını beraber yapacağız. O kısma kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben kazağımın uzunluğunu 29 santim kadar yaptım. Şimdi lastik kısmına geçeceğiz. Şöyle lastik kısmını sizlere göstereyim. Birazcık yakınlaştırayım tabii yine. Evet, elimden geldiğince yakınlaştırdım arkadaşlar. Görebilmeniz için. Şimdi bakın, ilmeklerimiz burada gözüküyor. Bir tane zincir çektim. İlk ilmeğime, ilk trabzanıma, bakın şurada, ilk trabzanımı şöyle ortasından şu şekilde alıyoruz. Bakın, ilmeğe batmıyorum bu şekilde. Böyle alıyorum yan tarafından. Yani ilmeğimizin altından giriyorum. Diğer taraftan çıkıyorum arkadaşlar. Bir tane trabzan yaptım burada. Sıradaki ilmeğimin, bakın, arkadan öne doğru geliyorum. İlmeğimin üzerinden geçiyorum ve ipimi alıyorum. Burada da yine bir tane trabzan yaptım. Şimdi önden alacağım lastiğimi. Yine ilmeğimin, bakın bu ilmeğim, şu ilmeğim. İlmeğimin altından giriyorum. Diğer taraftan çıkıyorum. Aldım. İçinden çıkardım. Trabzan yaptım. Şimdi yine buradaki ilmeğimi, bakın, örgümün arka tarafından öne doğru geldim. İlmeğimin üzerinden geçiyorum. İpimi aldım ve trabzan yapıyorum. Sıradakini bu şekilde ilmeğimin altından giriyorum. İlmeğimin altından giriyorum. Üstünden gidiyorum. İlmeğimi aldım ve trabzanımı yapıyorum. Evet, bu sıramız bu şekilde arkadaşlar. Bir tane bu şekilde yapıyorum. Bir tane de örgümün arka tarafından öne doğru geliyorum. İlmeğimin üzerinden, trabzanımın üzerinden geçiyorum, alıyorum ipimi. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğiz. Bunu birazcık sıkı örelim arkadaşlar. Şu dip kısmı biraz toplasın diye. Bu kısmı birazcık sıkı örmekte fayda var. Evet, sıra sonuna kadar lastik örerek gelelim. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonuna bir tane zincir çekmiştik. O bir tane zincirimle birleşimimi yapıyorum. Şimdi yine bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada ön lastikler, yani elinizde çok daha iyi göreceksiniz. Şöyle göstereyim. Ön lastikler ön, bu arka lastikler de arka kısımda olacak şekilde gözüküyor. Şimdi bakın, ön lastiği yine önden alıyorum. Zaten başlarken de bir ön lastik bir arka lastik şeklinde başlamıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ön lastiği önden alıyorum. Arkada kalan lastiği, bakın, böyle küçük, şu kısımda şöyle küçük arka tarafta kalmış. Bunu da arka taraftan alıyorum. Ön kabartı şeklinde. Bu, bakın, önde kabartı şeklinde. Bunu önden alıyorum. Bu da arka lastik.
Arkadan öne doğru geliyorum ve alıyorum. Bunu önden alıyorum. Bir tane önden. Bir tane arkadan. Arkadan olanlar bakın arka tarafta kalmış. Bakın bu zaten belli önde, görüyor musunuz? Şöyle bir kabartı şeklinde bu. Bu da arkada kalmış. Şöyle iğnemle göstereyim bakın. Şurada bu arkada kalmış. Bu da önde. Bunu önden alacağız. Bu arkada kalanı da arka taraftan alacağız. Arka taraftan nasıl yani? Örgümün arka tarafından, ters tarafından, yani bakın tığımı örgümün arka tarafından öne doğru geliyorum. Üzerinden geçiyorum ve alıyorum. Bunu da direkt bu şekilde alıyoruz örgümüzün ön yüzünde. Arkadan öne doğru geldim, aldım. Bunu da bu şekilde önden aldım. Evet, lastiğimizi toplamda 4 sıra olacak şekilde örelim arkadaşlar. Sonrasında da kol kısmıyla devam edeceğiz. Şimdi 4 sıra örelim bu şekilde. Dört sıra örelim, gelelim. Evet arkadaşlar, lastik kısmını da tamamladım. Şimdi kollara geçiyoruz. Kollar için de şöyle koltuk altında birleştirdiğimiz yerde bakın tam orta noktasını bulacağız. Şurada tam orta noktasını buluyorum. Hani zincir çekmiştik. Oraya 4 tane trabzan yapmıştık. Tam orta noktasını buluyorum arkadaşlar. İpimi takıyorum buraya. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum ve ipimi doluyorum. Şimdi burada yanındaki ilmeğime şöyle göstereyim. Yanındaki ilmeğime bir tane trabzan yapıyorum. Burada bakın. Yanındaki ilmeğime bir tane trabzan yapıyorum. Yanındaki ilmeğe bir tane batıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İkisini çıkardım. Tığımda 2 tane kaldı. İpimi doluyorum. Ve yine yan taraftakine batıyorum. Şöyle göstereyim. Buradaydım. Buraya batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topluyorum. Devam ediyorum. Şöyle yandakine batıyorum. Bakıyorum burada. Şuraya da. Şimdi artık ilmek kısmına geldik. İlmek kısmıyla devam ediyorum. Burada bir tane kesim yapmış oldum. Bir tane de sonda kesim yapacağız. Her bir trabzanıma bir tane olacak şekilde kesim trabzanlarımızı yapıyoruz arkadaşlar. Koltuk altına kadar her trabzana bir tane olacak şekilde trabzanlarımızı yapıyoruz. İnşallah anlayabilmişsinizdir bu kısmı arkadaşlar. Biraz daha böyle elinizde daha iyi anlarsınız. Hani biraz tüylü bir ip olduğu için göstermekte zorlanabiliyorum ama hani anlatarak da göstermeye çalışıyorum. En azından anlatımlarımdan yararlanarak daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz.
sıra sonuna kadar ilerliyorum. Her bir trabzana bir tane trabzan olacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Koltuk altına geldim. Koltuk altındayım bakın. İpimi doluyorum. Ben koltuk altında şurada bakın bir boşluk var. O boşluğun ilmeğine batıyorum. Boşluğa da değil, ilmeğine batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındaki direkt yan tarafında, aynı yeri değil, hemen yan tarafında ilmek alıyoruz arkadaşlar. Batıyorum. 2 çıkardım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Ve buraya da bir tane trabzan yapıyorum. Şu sondaki ilmeği de bir tane yapıyorum. Ve birleştiriyorum. Evet. Burada bir tane kesim yapmış olduk. Şimdi bu sırada kesim yapmayacağım. Her birine birer kere trabzan yaparak ilerleyeceğim arkadaşlar. 3 sıra yapacağım. 4. sırada kesimim olacak yine. Şimdi 3 sıra, buradan sonra 3 sıra örelim. Birinci sırayı örüyoruz şu anda. Sıra sonuna kadar geldim. Sıra sonunda bakın her bir ilmeğe yine bir tane trabzan olacak şekilde batıyoruz. Atlama yapmayın. Her ilmeğe bir tane trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Birinci sırayı ördüm şu anda. Hemen şurada zincir çekmiş olduğumuz yerle birleştiriyoruz. Yine bir tane zincir çekiyorum ve dip kısmına trabzan yapıyorum. Evet, ikinci sıram 3 sıra trabzan yapalım. 4. sırada kesimle devam edelim. Evet, şimdi 3 sıra ördüm. Başlangıç yerime kadar geldim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Dibine trabzan yapıyorum. İpime doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 tane çıkarıyorum. Tığımda 2 tane var. İpime doluyorum. Tekrar yanındakine batıyorum. 2 çıkarıyorum. Tığımda 3 tane var. Tek seferde topladım. Şimdi eksiltme yapmadan en sonda 3 tane kalana kadar birer kere aynı yerlere birer kere batarak devam ediyoruz. Hiçbir eksiltmemiz yok. Sıra sonuna kadar geleceğim arkadaşlar. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar geleceğim. Şimdi o kısma kadar örelim. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kalana kadar geldim. Şimdi ilk önce burada bir tane kesim yapıyoruz. Hemen yandaki ilmeğime batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 2 tane var. İpimi doluyorum. Yanındakine batıyorum. 2 çıktım. Tığımda 3 tane var. Hepsini tek seferde topladım. Sonuncuyu da bir kere batıyorum. Trabzan yapıyorum. Kesim yapmadım. Ve hemen birleştiriyorum. Burada bir zincir çekmiştik. Onunla birleştiriyoruz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Yine dibine trabzanımı yapıyorum. Ve yine 3 sıra öreceğim arkadaşlar. 3 sıra ördükten sonra 4. sırada başta ve sonda bir tane keseceğim. Bir başta bir sonda bir tane keseceğim. 3 sıra öreceğim. Başta bir tane, sonda bir tane keseceğim. Bilek kısmına kadar, kol bilek kısmına kadar bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi kaç sıra öreceğim? Bedeni kaç sıra ördüyseniz şu yakadan itibaren sayın. Bedeni kaç sıra, lastiğe kadar kaç sıra trabzan ördüyseniz kol kısmında o kadar örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ben öreyim, lastik kısmıyla yine beraber devam edelim. Evet arkadaşlar, kol kısmında lastik yerine kadar geldim. Ben bedenine 27 sıra trabzan sırası yapmıştım. Kolda da yine 27 sıra trabzan sırası yaptım. Şimdi lastikle devam edeceğiz. Kazağımın üzerine işlemelerimi de yaptım. Kolda bir tane bıraktım ve burada da bir tane bıraktım. Bu işlemeleri beraber yapacağız. Size göstereceğim nasıl yapıldığını.
O konuda kuşkunuz olmasın arkadaşlar. Şöyle şimdi isterseniz yakınlaştıralım biraz. Evet, oldukça yakınlaştırdım. Daha rahat görebilin diye. Şimdi bir tane zincir çektik. Burada bakın ilmeğimiz şurada. Alttan alıyoruz. Bakın ilmeğimiz bu. Hemen alttan aynı bedende yapmış olduğumuz gibi alttan alıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Kolda 7 tane yaptıktan sonra bir tane kesim uygulayacağız arkadaşlar. Şu anda kesim yapmıyorum. Birinci trabzanımı yaptım. Yanındaki ilmeğim, bakın yanındaki ilmeğim bu. Arkadan öne doğru geliyorum. İlmeğimin üzerinden geçtim. İpimi aldım. Ve trabzanımı yaptım. İkinci trabzanım oldu. Bunu da böyle önden alıyoruz. Üçüncü trabzanım oldu. Arkadan öne doğru geliyorum. 4. Önden alıyorum. 5. Arkadan öne doğru geliyorum. 6. Önden alıyorum. 7. 7 tane trabzan yaptık. Başta yapmış olduğumuz o bir tane zincir saymıyorum arkadaşlar. Yapmış olduğumuz lastikleri saydık. 7 tane. Her zaman kesimleri bu ilmeğimizi arkadan hani öne doğru geliyoruz ya, her zaman burada kesim yapmalıyız. Şimdi ipimi doluyorum. Bakın burada 2 tane ilmeğim var. 2 tane trabzanım var. Bu 2 trabzanımı bir alacağım şimdi. Geldim. 2 trabzanımın üzerinden geçiyorum ve ipimi alıyorum ve çıkarıyorum. Burada bir tane trabzan yapmış olduk. Yani bir tane de kesim yapmış oldum burada. Şimdi devam ediyorum yine. 7 tane yapacağım. Arka lastik yapmışım. Şimdi ön lastiğimizi yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. İpimi doluyorum. Şimdi yine bakın 2 tane ilmeğim, 2 tane trabzanım var. Hemen arkadan öne doğru geliyorum. Bu 2 trabzanımın üzerinden gidiyorum. İpimi aldım. Ve burada bir tane trabzan yaptım. Bir kesim yapmış olduk. Şimdi yine 7 tane trabzan yapacağım. Ön lastikle devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Yine ipimi doluyorum. 2 tane trabzanımı üzerinden yine geçeceğim ve bir eksiltme yapacağım. İpimi arkadan öne doğru geldim. 2 trabzanımın üzerinden arkaya doğru gidiyorum. İpimi alıyorum ve kesimimizi yapmış olduk. Evet, şimdi yine sayalım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada yine aynı şeyi yapıyoruz. Arkadan öne doğru geliyorum. 2 trabzanımın üzerinden geçtim. İlmeğimi aldım. Ve trabzanımı yaptım. Kesimlerimiz bitti arkadaşlar. İlk sırada kesim yapıyorum. Sonraki sıralarda kesim yapmıyorum. Sıra sonuna da bir tane zincir çekmiştim. O bir tane zincirimle de birleştirmemi yapıyorum. Evet, yine bir zincir çektim. Şimdi burada bakın ön kabartı şeklinde ve arka tarafta kalanlar var. Bu ön kabartı şeklinde. Bakın zaten burada elinizde de kendini belli edecektir. Bunu önden alıyorum yine. Trabzan yapıyorum. Yanındakini
Yine arkadan öne doğru geldim. Üzerinden dolaştım. Bu ön kabartı. Önden aldım. Bunu arkadan aldım. Önden aldım. Arkadan. Önden. Yani beden sonundaki lastiğimizi yine burada da uyguluyoruz. Orada kaç sıra yaptıysak burada da yine aynı şekilde yapacağız. Orada ben 4 sıra yapmıştım sanırım. Burada da yine aynı şekilde yapacağım. Bakın ikinci sırada hiçbir kesim uygulamadım. Bütün sıraları tamamlayana kadar kesim yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunun lastiğini yapalım. Sonrasında da yakaya da lastik yapacağım. Yaka lastiğini de yaptıktan sonra kar tanelerinin işlemesine geçeceğiz. Yine yakayı da sizlerle paylaşacağım. Kolu tamamlayıp gelelim arkadaşlar. Evet, kol kısmını tamamladım. Bakın bu şekilde. Şimdi yakayla devam edeceğiz arkadaşlar. Yaka için şöyle önden başlamış olduğumuz yerden, şuradan bir yerden başlıyorum arkadaşlar. Şuradan başlayalım. Hemen ipimi takacağım. Şurada yaka, bakın. Buradan başlıyorum. İpimi taktım. Arka lastik olarak aldım. Tekrarlıyorum. Buradan arka lastik olarak alıyorum. İpimi takıyorum. İpimi doladım. Devam ediyorum. Şimdi burada bir tane daha aynı yere bir kere daha batıyorum. Şimdi tekrar göstereyim arkadaşlar. Bunu arka lastik olarak alıyorum. Bakın, arkadan öne doğru geldim. İlmeğimin üzerinden geçtim arka kısma. İpimi alıyorum. Şöyle içinden çıkardım. Bir zincir çektim. Ve aynı yere, yani az önce yapmış olduğum arka lastik almış olduğum yere tekrar bir tane daha batıyorum ki bu ipi buraya iyice sabitlemiş olalım. Şimdi bir tane zincir çektim. Burada ön lastik olarak alacağım bunu. Bu ilmeğimi ön lastik olarak alıyorum. Yanındakini arka lastik olarak alıyorum. Bunu ön lastik olarak alıyorum. Bunu arka lastik olarak alıyorum. Ön lastik, arka lastik, ön lastik, arka lastik, bir ön, bir arka lastik olacak şekilde alıyoruz arkadaşlar. Yani kol ağızlarında ve beden sonunda yapmış olduğumuz işlemin birebir aynısını yapıyoruz. Yine üst sırayı da aynı koldaki gibi yapacağız. Beden sonundaki gibi öndekileri önden, arkada kalanları arkadan. 2 sıra yapacağım arkadaşlar. Şimdi ben bu 2 sırayı bitireyim. Ve kar tanelerinin yapımıyla devam edelim. Bunu çünkü hani beden sonunda kol kısmında gösterdim. Aynı şeyler olacağı için çok da tekrar gösterip videoyu uzatmaya gerek yok. Tamamlayalım, gelelim. Evet arkadaşlar, kazağımızı tamamladık. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model oldu. Kesinlikle bu iple yaptığınızda şiş örgüsünden hiçbir farkı yok benim için. Gayet güzel. Şimdi beraber bu kar tanelerini nasıl işlediğimi göstereceğim size. Bir tane bu kısımda yapacağız. Bir tane de kolda yapacağız beraber. Şimdi şöyle açalım. Bakın, İlk önce böyle bir şema olarak düzenledim. Yani gelişgüzel attım. İlk önce en altta ortaya bir tane işledim. Daha sonra sağ ve sollu olarak bir tane işledim. Ortadakinin hemen üzerinde bir tane işledim. Ve yine şu ön kısımlarda işledim.
Diğerini de burada bir yerde işleyeceğim. Şimdi onu beraberce yapalım. Yerini belli edelim. Şimdi şuradan yukarıya şöyle birazcık da yakınlaştırayım yine. Evet. Şimdi bakın şöyle. Bununla bunun başlangıç arasında 8 trabzanlık sıra var. Hemen şu orta noktası buradan başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sırada başlamıştık. Yine sayıyorum. Şurası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Tam denk gelecek şekilde buradan başlamamız gerekiyor. Yani bu sıradan başlayacağız. İpimi alıyorum. Herhangi bir ip kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle orta kalınlıkta diyeyim. Böyle elimde olan bir ip kullanıyorum. Şöyle tığımı şuraya takalım. Plastikte bir iğnem var. Normal iğneyle de yapabilirsiniz ama plastik iğneyle çok daha rahat yapabilirsiniz. Evet. Şimdi evet. Şimdi iğnemi işaretlemiş olduğumuz yerden alttan yukarıya düğüm kısmı altta kalacak şekilde geçirdim. Şimdi elime alıyorum. Şöyle. Evet, biraz da yakınlaştırdık. Şimdi bakın bir tane trabzanım. Şurada bir trabzanım var. Yukarıya doğru. Şu anda yaka kısmına doğru. Bu trabzanın hemen tepe noktasına batıyorum. İğnemi içeriden alıyorum. Şimdi yine alttan şu trabzanın bakın şuradan çıkacağım. Buradan. Gözüküyor mu? Bulanık olmasın. Evet, buradan bakın çıkacağım. Alttan buradan çıkacağım. Evet. Buradan çıkıyorum. Çıktım. Tekrar şurada bakın şu ipimin içeriye tekrar giriyorum. Girdim. Şimdi şuradan çıkacağım arkadaşlar. Bir trabzan yukarısından çıkacağım yine. Bir trabzan yukarısından çıktım. Şurada bir yerden iğnemiz sanırım. Şunları da çok böyle sıkmayalım. İğnemi takmışım orada bir yere arkadaşlar. Tekrar yapacağım o kısmı. Evet. Bir trabzan yukarısından çıktım. Yine aynı. Buradan içeriye giriyorum. Evet. Şimdi şuradan çıkacağım arkadaşlar. Bakın bunun ikinci trabzanından çıkacağım. Trabzanı yarıyoruz yani. Evet, bu kısmı tamamladık. Tekrar aynı noktadan içeriye girdim. Evet, bu kısmı tamamlamış olduk. Şimdi bakın şu çubuğumuzun hemen şuradan tekrar alttan çıkıyorum. Burası benim orta noktam. Kazağımı şöyle döndüreyim. Şimdi yan olan çubuğunu yapacağız. Şimdi yana doğru da bakın yana doğru da iki trabzan ötesinden batıyorum. Bakın birinci trabzanım, ikinci trabzanımın hemen dip noktasından içe doğru batıyorum. Alttan çektim. Şimdi şurada bakın şu trabzanımdan çıkacağım. Hemen üst trabzanın yanındaki trabzanın şu boşluktan çıkacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım bakın. Bakın çıkmış olduğum noktam hemen burada. Yine buradan içeriye giriyorum. İkinci trabzanımın ortadan çıkıyorum. Tekrar
Buradan içeriye giriyorum. Bakın girmiş olduğum yer. Çubuğun uç noktası, buradan giriyoruz. Ve yandan çıkıyorum tekrar. Ve aynı yere tekrar iğnemi batırıyorum. Evet, burada da yine bir çubuğumuzu yapmış olduk. Yine orta noktamızdan çıkıyoruz arkadaşlar. Döndürüyorum. Şimdi aşağıdaki kısmı yapacağız. Yine bir tane trabzanımın, bakın sıra bir trabzan, hemen üst kısmına giriyorum. Yukarı doğru da yine aynı yapmıştık. Bir trabzan. Bir sıra trabzan üstüne yapmıştık burada da. Evet, şimdi yanındaki trabzanımdan, bakın yanındaki trabzanımdan girdim yan çubuğunu. Şurada orta noktasından içeriye giriyorum. Şuradan çıkacağım arkadaşlar. Bir trabzan üstünden çıkacağım. Tekrar aynı yere batıyorum. Yandan yine ve tekrar aynı yere batıyorum. Evet. Geldim yine orta noktasına. Tüm çubukları yapmış olduğumuz orta noktaya. Döndürüyorum. Şimdi bu tarafınkini yapacağım. Yine iki tane trabzan atlıyorum. Uç kısmına batıyorum. Burada yine yan çubuğunu yapalım önce. Yan kısmına. Şöyle görünüyor mu? Evet. Yan çubuğunu yapıyorum. Alttan yukarıya girdim. Uç kısmından giriyorum. Bunları eliniz pratikleştikçe hani hiç alttan üstten iğneyi tutmadan direkt yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Yani şu şekilde de yapabilirsiniz. Ben şimdi size daha rahat göstermek adına bu şekilde çalışıyorum. Yani çıkacağımız yerden bu şekilde girebiliyoruz. Şimdi ne yapıyorum? Alttan tekrar giriyorum buraya. Yan çubuğunu da yine yapıyorum. Orta noktasından batıyorum. Evet. Ana 4 çubuğumuzu yapmış olduk. Şimdi şu ortalardakileri yapacağız arkadaşlar. Şimdi tekrar bu orta noktadan çıkıyorum. Bakın bu orta noktadan çıkıyorum. Pardon, orta noktadan çıkmıyorum. Şuradan. Orta noktanın ikinci trabzanından. Yani şöyle ortaladım. Bakın. Çıktım. Orta noktaya batıyorum. Evet. Tekrar bu uçtan çıkıyorum bakın. Tekrar buradan çıkıyorum. Şimdi ipimi bu şekilde koyuyorum. Ve ipimi çıkarmış olduğum yere batıyorum. Ve şöyle bakın, ipim üst kısımda. Buradan batıyorum. Ve bu şekilde bakın, ipim iğnemin altında. Bu şekilde batıyorum. İğnemi çekiyorum. İyice sıkıştırdım. Ve bunu batmış olduğumuz şu kısma, yani halkanın, ipim içeride, ben dıştan batıyorum arkadaşlar. Bu kısımdan içe doğru batıyorum. Evet. Bunu yaptık. Şimdi geliyoruz buraya. Şu iki çubuğun ortasına, şuradan iki çubuğun ortasından iğnemi çıkaracağım alttan yukarıya doğru. Yine orta noktadan içeriye giriyorum. Tekrar buradan çıkarıyorum. Şimdi bakın, ipimi şu şekilde aldım. Baş parmağımla
tuttum. İpimin olduğu yerden iğnemi batırıyorum. Hemen yukarısından, çok böyle büyük olmayacak, hemen yukarısından iğnemi çıkarıyorum. Bakın ipim altta. Ve şu şekilde iğnemi çıkarıyorum, çekiyorum ve burada bir halka oluşturmuş oldum. İpim içeride, iğnemi dışarıdan batırıyorum. Bunu buraya sabitlemiş oluyoruz. Evet. Evet, burayı da yaptım. Şimdi geldim şu iki çubuğun arasını yapmaya. Yine burada da aynı şekilde ortadan bir yerden çıkıyorum arkadaşlar. Şuradan çıktım. Orta noktama batıyorum yine. Yine bakın şuradan çıkarıyorum buradan. Şöyle döndürelim. Yine ipimi bu tarafa atıyorum. Baş parmağımla tuttum. Buradan alıyorum ve şu şekilde bakın ipim altta, iğnemi çıkarıyorum. İpim iç kısımda, dış kısımdan iğnemi alttan alıyorum. Şimdi bu ikisinin arasına geldim. Şöyle şuradan iğnemi çıkarıyorum. Bu boşluklardan, trabzan arasındaki boşluklardan çıkarmamaya çalışın arkadaşlar. Bu sefer orada bir boşluk oluşur ve kötü bir görüntü olmuş olur. Şimdi tekrar orta noktaya batıyorum. İğnemi alıyorum alttan. Şöyle döndürelim. Evet. Şuradayım. Hemen buradan yine çıkarıyorum iğnemi. İpimi atıyorum bu tarafa. Buradan bakın buradan giriyorum. Şöyle küçük minicik aldım. İpim altta, bir halka gibi yapmış oluyoruz. Çıkardım. İpim içeride, ben dış kısımdan batıyorum arkadaşlar. Evet, kar tanemizi tamamlamış olduk. Hemen arkada şöyle iplerin aralarından ipimi yürütüyorum. Daha sonrasında da bu ipimi keseceğim. Şöyle bakalım. Bakın gayet güzel oldu burada. Şimdi koldakini yapacağız. Yine koldakini de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Önce büyük çubuklarını yapacağız. Daha sonrasında da ara çubuklarını yapacağız. Aynı şekilde yapacağız. Şimdi bakıyorum kolda. İlkini üstte şöyle bu tarafa yakın yapmışım. Diğerini de buralarda yapacağım. Diğer kolda yaptığımı bir sayalım. Aynı hizada olması gerekiyor. Şurada trabzan sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3. Trabzan sıralarını sadece sayacağım. Lastiği değil. 1, 2, 3 ve dördüncünün üst kısmından başlamışız. Burada da yine sayalım. Trabzan sıralarını 1, 2, 3 ve dördüncünün üst kısmından başladık. Yani şuradan ipimi çıkaracağım arkadaşlar. Şöyle alttan giriyorum. Buradan bakayım tekrar 1, 2, 3 ve dördüncünün üst kısmından çıkardım. Tabii ipimi düğüm yapmamışım. Düğümleyelim. Evet. Şimdi ne yaptık? Bir trabzan üst kısmından başlamıştık. Burada da yine aynı işlemleri yapıyoruz. Kolda birazcık zorlanabilirsiniz. Kol kısmından girip çıkmak birazcık zorlayacak arkadaşlar. Şöyle. Şimdi ne yaptık? Önce yan çubuğunu alacağız.
Bakın şimdi şurada pratik olarak şöyle yapalım. Şimdi yan çubuğunu aldık. Batıyorum buraya. Şu üstten çıkarıyorum. Aynı işlemi, yani iğnenizi alttan yine çıkarabilirsiniz. Ama burada zor olmasın diye. Bakın aynı işlemi yukarıdan çıkarabilirsiniz bu şekilde. Bu çubuğu oluşturmuş olduk. Yine ortaya batıyorum. Ve buradan da yine yandan alıyorum. Ve buradan batıyorum. Alttan çubuğumu çekiyorum. Bu pratik hali, yani sürekli eliniz bir altta bir üstte olmasın diye. Şimdi tekrar şu orta noktasından çıkacağım arkadaşlar. Evet. Şimdi yana doğru 2 trabzan demiştik. 2 tane trabzan gidiyorum yana doğru. Şöyle çubuğu, çubuk diyorum, iğnemi çekiyorum alttan. Çok sıkıştırmayın. Tekrar bakın şurada yan çubuğunu oluşturacağız. Yan çubuğumuzu yapalım. Hemen. Yan çubuğumuzu aldık. Daha sonra buradan 2 trabzan ötesinden çıkıyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum ve yana geliyorum. Ve orta noktaya batıyorum tekrar. Evet. Orta noktasından çıkıyorum bunların. Aşağı doğru olan yerini yapalım. Bir trabzan alttan başlıyoruz. Önce yan çubuğunu yapıyorum. Daha sonra orta çubuğunu yapıyorum yukarıya doğru. Ve tekrar yine yan çubuğunu yapıyorum. Evet. Tekrar orta noktadan çıkıyorum. Evet, 2 trabzan ötesine battım. Yan çubuğunu yapacağız. Orta çubuğunu yapıyorum. Ve yan çubuğunu yapıyorum. Evet, şimdi aradakileri yapacağız arkadaşlar. Aradakilerin de yine şöyle bir tanesini göstereyim size. Burada bakın ortadan çıkmıyoruz. Tam şu aradan çıkıyoruz buradan. Ve orta noktaya batıyoruz. Daha sonra yine buradan çıkıyoruz. İpimi atıyorum bu tarafa. Baş parmağımla tutuyorum. Şuradan şöyle küçük, bakın battım çıktım. İğnemi çekiyorum. Burada bir halka oluşturmuş oldum. İpim içeride, dışarıdan alt kısma doğru batıyorum. Bu halkamı buraya sabitlemiş oldum. Şimdi bu tarafı bununla bunu yapıyoruz arkadaşlar. Buradan çıkıyorum. Orta noktadan batıyorum. Tekrar buradan çıkıyorum. Bakın ipimi attım bu tarafa. Şöyle küçük aldım. İpim içeride, dıştan alt kısma doğru sabitledim. Evet, bu şekilde diğer ikisini de yapalım ve son halimizle gelelim.
Evet arkadaşlar, kazağımızı tamamladık. Kar tanelerini işledik. Gerçekten çok şık, çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Umarım anlatımımdan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalıştım, göstermeye çalıştım. Kırmızı renkle yapmam gerekti. Bu kar tanelerini tam yılbaşına yakın olduğu için ve bu kar taneleri en güzel kırmızıda gözüktüğü için kırmızı yapmam gerekti. Anlaşılmayan bir yer olursa yorumlarda sorabilirsiniz arkadaşlar. Örnekle olmadığı için gönül rahatlığıyla yapabileceğinizi düşünüyorum. İşlemeyi de en iyi şekilde anlattım. Evet. Böylelikle de bir videomuzu sonlandırmış olduk. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorumlarınızla da destek olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler dilerim.